Psikologlar geliyorlar, bize diyorlar ki bu gencin psikolojisi bozuk, ben bu gencin bozuk olan psikolojisini düzeltemiyorum, sen bu genci al, bunun biyolojisini de boz. Asıl transfobik onlar diyorsunuz. Bir erkeğin kadına, bir kadının erkeğe dönüşmesi mümkün değil. O yara dediğiniz şey de sürekli aktive oluyordur o zaman hocam. Medyadaki takdim şekli ne? Makyajlı trans kadınlar. İnsanlar ameliyat olan transların genital bölgesini görüyor mu? Yok, onu biz görüyoruz. Görüşme yapan hekimler de maalesef bu konudaki komplikasyonları anlatmıyorlar. Yeni doğmuş bir masum bebek nasıl yok edilir aslında biz konuştuk. Bu ameliyatlarla transseksüellerin ruhsal sorunlarını tedavi etmiyoruz. Bu ruhsal sorunlarıyla işbirliği yaparak bu bireyleri kurban ediyoruz. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündemi ayetlerle okuduğumuz ev dersleri programımızın özel bölümüne hoş geldiniz. Kıymetli hocam, evimize de hoş geldiniz. Programımıza da hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Hocam şimdi o zaman Evet. transseksüelliğe geçelim. Tamam. Transseksüellik ile eşcinsellik arasındaki fark nedir hocam? Şimdi önceki programımızda izah etmiştik. Şöyle özetleyelim kısaca. Eşcinseller kendi biyolojik bedenleriyle kavga etmezler. Erkek olduğunu kabul eder, kadın olduğunu kabul eder ama der ki ben karşıt cinse ilgi duymuyorum der. Transseksüeller ise yine cinsiyet kimlik bozukluğu zemininde gelişir ama biyolojik bedeniyle kavga eder. Erkek ise ben erkek bedenine hapsolmuş kadınım der. Mesela kadınsa kadın bedenine hapsolmuş erkeğim der. Biyolojik bedenlerinde cinsiyetlerini izhar eden organlarını istemezler. Kestirip attırmak isterler. Şimdi mesela biyolojik olarak erkek ise gelir der ki benim testislerimi ve penisimi al der bizden. Eğer bu bir kadın ise göğüslerini aldırmak ister. Aradaki temel fark budur. Peki şimdi geliyoruz. Ben bu şeyi hani cinsiyet değiştirme ameliyatı diye niteleniyor ya. Öyle niteleniyor ama cinsiyet değiştirme ameliyatı, siz cinsiyeti yok etme ameliyatı. Evet, ben buna cinsiyet değiştirme değil, cinsiyet iptal ediyorum. Neden öyle dediğimi izah edeyim. Ben bu ameliyatları etik bulmadığım için, biraz sonra anlatacağım gerekçeyle bunun tıbbi kanıtının bulunmadığı için yapmıyorum. Yapma ehliyetine sahibim. Ben bu ameliyatı yaparım. Tabii. Para da kazanırım. Hatta prestij de kazanırım. Maalesef o camiada bir şey de prestij meselesi bu. Etik bulmadığım için yapmıyorum ama bu ameliyatı başka yerlerde olup da sorun yaşayanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ne yapılıyor bu ameliyatlarda? Şimdi erkekse kadın olmak istediğini beyan ediyor. Testisleri alınıyor. Yani anne baba olma şansı geriye dönüşümsüz olarak bitiyor. Penisi alınıyor, penisinin içi boşaltılıyor. Ne oluyor? Erkeklik organları alınıyor. Ne oluyor bu? Erkekliği iptal ediliyor bunun. Şimdi bu bireyin kadın olması mümkün mü? Kadın olabilmesi için buna bizim bir rahim takabilmemiz, yumurtalık takabilmemiz ve doğal vajina işlevini gören bir vajina yapabilmesi lazım ve glitoris yapabilmemiz lazım. Yapabiliyor muyuz? Hayır. Teknik detayına girmeyeceğim. Girmeyelim, evet. Çok teknik detayına girmeyeyim. Arzu edenler o benim sosyal X hesabında yayınladığım görsellere de bakabilirler. İtalya dergide yayınlanacak olan makalemin Türkçesini de yayınlayacağım. Detayları orada. Uzatmadan söyleyelim. Bir erkeğin bir kadının erkeğe dönüşmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yapılan ameliyatlar sakatlayıcı ameliyatlardır. Mutilasyon sakatlama demektir. Üreme işlevi biter. Bireyin anne baba olma şansı biter. Cinsel işlevi biter. Kimse kimseyi kandırmasın. Cinsel organlar alınıyor. Cinsel organlar alındıktan sonra bizim orada yaptığımız şey yeni bir cinsel organ değildir. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz ne bunlara penis yapabiliriz ne vajina yapabiliriz. Penis diye yapılan bir et yığınıdır. Vajina diye yapılan da bir yaradır. Yara. Peki kişi bunu biliyor mu hocam? Maalesef bilmiyorlar. İşte yani o zaman yanlış bilgi veriliyor mu? Yalan bilgi mi veriliyor hocam? Eksik bilgi veriliyor. Önce şunu söyleyelim. Şimdi şu da az biliniyor.
Şimdi bu cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan transseksüellerde gerçekten çok güçlü bir istek var. Çok yoğun ruhsal sorunu var. Biz bunu inkar etmiyoruz. Bedenlerinden çok ciddi rahatsızdırlar. Çünkü o gelişimi çocukluk döneminden itibaren o bedeni reddediyor. Şimdi dişi olmak tehlikeli ise bedeni dişi olduğu için rahatsız olmaz mı? Erkek Tabii. olmak tehlikeli ise, erkek olmaktan nefret ediyorsa ve bu 1 yaşından itibaren öyle beyni kodlanmışsa bedenini erkek gördüğü zaman rahatsız olmaz. Oluyor işte. Çok yoğun ruhsal sorun da transseksüellerde aklınıza gelir. Geri zekalılık hariç bütün psikiyatrik hastalıklar kat be kat fazladır İntihar transseksüeller. oranları da Hepsi. yüksek. Anksiyete, depresyon, intihar, şizofreni, otizm vesaire hepsi çok fazla. Bunlar çok yoğun bir rahatsızlık duyuyorlar ve siz bunlara bu ruhsal sorunlardan kurtulabilirsiniz. Bunun bir çözümü var diyorsunuz. Nedir? Cinsiyetinizi değiştirin. Şimdi bu Toptan cinsiyetinizi değiştirirseniz evet, bu kurtulursunuz. ameliyatları olun diyorsunuz. Şimdi bu insan ne düşünsün? Tabii. Tabii ki bu ameliyat Tabii olmak ki. ister. Çünkü Tabii. çok yoğun ruhsal bunalım içerisinde ve bu ameliyatları olduğu zaman bu bunalımdan kurtulacak. Öyle inanmış. Siz öyle söylüyorsunuz. Tabii. Mantık Yani olarak burada da öyle. rıza mühendisliği dediğimiz bir kavram var. Hastanın peşinen buna rızası var. Hatta çok yoğun isteği var. Siz buna yapma etme dediğiniz zaman sizinle kavga ediyor. Kavga eder. Niye? Çünkü siz onun tedavi olmasını engelliyorsunuz. Siz onun ruhsal sıkıntılarının devam etmesini istiyorsunuz. Öyle algılıyor. Anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Ama Zaten buna- Hekaton'la son tangayı çalışıyoruz. Hekaton'un tek bir gövdesi, çeşitli kolları var demiştik. Bu kollardan bir tanesi. Amaç zaten sizi tedavi etmek değil. Değil mi? Hayır, şimdi bu transseksüellere takdim edilen algı böyle değil mi? Böyle. Siz bu ameliyatı olduğunuz zaman bu ruhsal sıkıntılardan kurtulacaksınız. İkincisi, medyadaki takdim şekli ne? Makyajlı trans kadınlar, gayet güzel kadınlar. Genital yapıyı görüyor mu? Yani insanlar bu ameliyat olan transların genital bölgesini görüyor mu? Yaşadıkları sıkıntıları görüyorlar mı? Yok. Onu biz görüyoruz. İşte bir de Ama medyada kitaplarınızdaki orada örnekler. yansıtabildiğimiz kadar. Evet. Yani. Şimdi o zaman şiddetle bunu arzu ediyor. Görüşme yapan hekimler de maalesef bu konudaki komplikasyonları anlatmıyorlar. Maalesef. Bu kesin. Bunu nereden biliyoruz? İşte bana gelen o vakalarımdan biliyorum. Bir tanesine bu komplikasyonları anlatmaya başladım. Çocuk bayıldı odamda. Bildiğimiz bayıldı. Korkudan bayıldı yani. Sonra toparladık falan. İstersen devam etmeyelim dedim. O erkekten kadına geçiş isteyen bir talepti. O zamana kadar kadından erkeğe geçişle ilgili görüntüleri görmüştük. Belki erkekten kadına geçiş o kadar şey olmayabilir. Devam edelim dedi. Ben hani onu istiyorum yani. Emin misin? Eminim dedi. Bak istersen ara verelim. Devam ettik. Onları göstermeye başladım, yine bayıldı. Bir başka genç yine bu konuda ameliyat talebiyle geliyor. Onu anlatıyorum. Bak böyle böyle komplikasyonları var. Şöyle olur, böyle olur. Görseller de gösteriyorum. Sana dedim bunlar anlatıldı mı? Çocuk dedi evet anlatıldı dedi. Peki ne dendi? Yani bazı vakalarda istenmeyen sonuçlar elde edilebiliyormuş dedi. Bazı vakalarda. Peki dedim bak sana gösterdiğim bu tablo, bu bilgiler, bu görseller senin bu söylediğin cümleyle izah edilebiliyor mu sence? Yok, edilemiyor dedi. Yani özetle bu komplikasyonlar anlatılmıyor ve buradaki en büyük etik problemlerden bir tanesi bu. Bu zaten bilimsel literatürle tespit edilmiş bir şey. Almanya'da Van den Busch adında bir İsviçre'de yapılmış da Alman şey. Bu geçiş dönemine başladıktan sonra vazgeçen, detransfüzyon diyoruz onlara. Vazgeçen 300 civarında transla görüşüyor. Bunlara geçiş izni verilmiş, hormon başlanmış bakın. Yani psikiyatristler ve endokrinologlar buna geçişe onay vermişler. Onlarla yapılan görüşmede bir bölümü ameliyat da yaptırmıştı. %55'i, yani %55 ne demek? Yarıdan fazlası bu geçiş öncesinde yeterince bir görüşme ve bilgilendirme yapılmadı, bize verilmedi diyor. Bu korkunç bir şey. Korkunç. Korkunç bir şey. Yani her ameliyat için bizim hastayı aydınlatma yükümlülüğümüz var. Evet. Aydınlatılmış onam dediğimiz bir şey var. Bak sen de bu ameliyatı yapacağız. Niye yapıyoruz? Şu gerekçeyle yapıyoruz. Bu ameliyatın şu yan etkileri olabilir. Hastada kanser ameliyatı yaparken bile
Bunları anlatmak zorundayız. Seni kanserden kurtarmak istiyoruz. Çünkü kanser ölümcül bir hastalıktır. Bu doğru. Ama bizim yaptığımız anestezi ve ameliyatın da ölüm riski olabilir şu kadar gibi. Tabii. Bunlar anlatılmıyor. Ama daha büyük bir problem var. Daha ben yine çok fazla detaya girmeden. Şimdi basit haliyle. Şimdi bizim cerrahide bir temel kuralımız var. Risk fayda analizi. Şimdi biz bir ameliyat yaptığımız zaman o hastaya bir zarar veriyoruz. Ne yapıyoruz? Hastanın beden bütünlüğünü bozuyoruz. Bozuyorsunuz. Tabii. Hastada herhangi bir organ ve doku kaybı olmasa bile beden bütünlüğünü bozuyoruz. Yani karnını yarıyoruz, deliyoruz, içeriye giriyoruz, dokularını alıyoruz. Anestezi alıyor hasta ve bu bir zarar veriyoruz. Peki niye yapıyoruz bu ameliyatı? Çünkü verdiğimiz bu zarardan daha büyük bir fayda elde ediyoruz. Nedir o fayda? Mesela hastanın böbrek kanseri varsa böbreğini alıyoruz evet ama kanserden kurtarıyoruz. Evet. Testis kanseri varsa testisini alıyoruz ama kanserden kurtarıyoruz değil mi? Evet. Veya apandisit ameliyatı yapıyorsak patlamış apandisitin enfeksiyon yapıp öldürmesini engellemeye çalışıyoruz değil mi? Bunun gibi yani. Bu ameliyatın gerekçesi nedir? Yani bu transseksüel cerrahi, bazılarının işte cinsiyet değiştirme ameliyatı dediği, benim cinsiyet iptali dediğim ileriye sürülen gerekçe. Şimdi doğumsal bir anomali var mı bu bireylerde? Yok. Hormonal bir bozukluk var mı? Yok. Genetik bir bozukluk var mı? Yok. İşlevsel bir bozukluk var mı? Yok. Yani herhangi bir organı işlev bozukluğu gösterir mi? Yok. Sapasağlam bir insan. Sapasağlam. Peki nedir gerekçe? İleriye sürülen gerekçe ruhsal sıkıntıları var. Bu ruhsal sıkıntıları çözmek için bu ameliyatı yapmamız lazım. Gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Hastanın erkekse testisini alıp penisini alıp yani anne baba olma şansını bitirmemiz lazım. Cinsel işlevini bitirmemiz lazım. Ona güya sünni bir vajina yaparak bir yara açmamız lazım. Perinesinde asla işlevi yok çoğu kez. O yara dediğiniz şey de sürekli aktive oluyordur o zaman hocam. Yani, değil mi? güya neovajina, yeni bir vajina yapılıyor güya. Makatla mesane arasında bir çukur açılarak oraya bir çukur açılıyor. Çukur diyorum, bu çukurdur çünkü. Asla bir doğal vajina işlevi göremez. Orasını vücut bir yara gibi algılıyor ve kapatıyor zaten. Kapatıyor, bildiğiniz kapatıyor. Vücut sürekli kendisiyle mücadele kapatmasın ediyor diye o bujilerle dilate etmeye, genişletmeye çalışıyorlar. Günde 4-5 defa ağrılı bir işlem ama o da para etmiyor. Çoğunlukla kapanıyor. Kapanmasa da cinsel işleve müsaade edecek bir açıklıkta olmuyor. Ona öyle de olsa asla bir doğal vajina görevi göremez. Çünkü vajina, doğal savunma sistemi olan, kendi kendine asit üreten laktobasiller içeren vajinanın doğal savunma sistemi asidik ortamından kaynaklanıyor. Çünkü pH düzeyi daima 3.8 ile 4.5 arasında. Yani sürekli asidik ortamdadır. Orada herhangi bir mikrobun üremesi mümkün değildir. Doğal koşullar bozulmadığı müddetçe. Yani vajinaya hiçbir dışarıdan müdahale yapılmadan, hiçbir ekstra müdahale yapılmadan kendi kendisini korur. Onun için biz asla vajinaya herhangi bir müdahale, yıkama yapılmamalı diyoruz doğal suyla bile. Bu translarda yapılan şeyin asla böyle bir fonksiyonu yoktur. Doğal vajina doğum kanalı olduğu için esnemeye, gerilmeye müsaittir. Çok yoğun sinir ve erojen dokular ve damarlarla örülüdür vesaire vesaire vesaire. Yani bu yapılanın asla ve asla böyle bir fonksiyon icra etmesi mümkün değildir. Yapılan bir yaradır. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani bu bireylerde ister kadından erkeğe ister erkekten kadına geçiş olsun ne üreme fonksiyonu olur, o tamamen biter, ne cinsel işlevi olur, ne de işeme işlevi doğru düzgün olabiliyor. Sakatlanıyor yani. İşeme işlevi de bozuluyor. Bununla ilgili örnekler çok verdiniz hocam. Hasta zaten o verdiğim örnekler ya sürekli idrar kaçırdığı için bize geliyor. Yani hatta bez kullanmak zorunda tabii. hastalarınızdan ve gencecik insanlardan bahsettiniz. Kadındı erkek oldu güya. Güya erkek olmuş 20 yıl önce. Sürekli idrar kaçırıyor, bez de geliyor. Kaç defa ameliyat olduysa işte güya yapılan yeni penis tutmadı. Zaten bir et yeni, bir işlevi olmaz. Onu da bacaktan alıyorlar herhalde. Bacaktan değil mi ve koldan alınıyorlar ve bacak ve kol da sakatlanıyor. Yani dolayısıyla ben şöyle diyorum bu şeyde, o ifademi de söyleyeyim. Şimdi bu ameliyatlarda yapılan işlem ya feminizasyondur ya da maskülenizasyon. Yani ya kadınsılaştırma
ya da erkeksileştirme yapılıyor ya genital cerrahi. Şimdi bu ameliyatlar feminizasyon veya maskülinizasyondan daha ziyade mutilasyondur. Mutilasyon ne demek? Sakatlama. Sakatlama. Erkekten kadına geçiş talebiyle yapılan ameliyatlar ürogenital mutilasyon, kadından erkeğe geçiş amacıyla yapılan işlemler hem ürogenital mutilasyon hem ekstragenital mutilasyon. Ne demek? Sadece ürogenital sistemi yani üriner cinsel ve işeme ve seksüel işlevi iptal olmuyor, sakatlanmıyor. Neofallus, güya yeni penis yapacağız diye koldan ve bacaktan aldıkları dokular nedeniyle kol ve bacak da sakatlanıyor. Hiç yoktan yere o kolda ve bacakta hem kozmetik problem, hem nörojenik problem hem de işlevsel problemler oluyor. O örnek verdiğim hasta bir tanesi kontrola gelmesi lazım. Asistana talimat yazdım. Dedim bugün işte o gelecek kültürlerini, idrarını vesaire şey yapın. Sonra akşam üzeri asistanıma sordum geldi mi? Gelmedi. Mesaj attım ona. Sen niye gelmedin? Bugün senin kontrolün vardı. Bana verdiği şey şu. Hocam ayağımda o kadar çok ağrı var ki hareket edemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu konuda da bana yardımcı olun diyor. Ya bu bir sakatlama. Hocam çok acı ya. Bunları görmek, evet, şahit şimdi olmak çok maalesef acı. öyle. Şimdi nereye geldik? Şimdi başa gelelim. İddia edilen şey neydi? Ruhsal tedavi. Ruhsal tedavi. Şimdi bakın. Yapılan risk fayda analizinden bahsetmiştik. Evet. Biz bir ameliyat yaptığımız zaman sağladığımız zarardan, verdiğimiz zarardan daha fazla fayda sağlamalıyız. Ki yapalım, değil mi? Buna endikasyon deriz. Eğer ortada bir endikasyon yoksa biz o ameliyatı yapamayız. Gerekçe yok demektir. Evet. Şimdi buradaki gerekçe ne? Herhangi bir biyolojik hasar yok, işlevsel bozukluk yok, genetik bozukluk yok, ruhsal sağlık. Bir insanı alacaksınız, sapasağlam bir insanı sadece sakatlayacağız. Evet, sakatlayacaksınız. Bakın, üreme işlevini bitiriyoruz, cinsel işlev bitiyor, işeme işlevi de büyük oranda zarar görüyor. Ve bunun için hasta toplamda 5 ile 10 arasında ameliyat oluyor, narkoz alıyor. İnanılmaz bir zarar veriyoruz biz bu hastaya ve telafisi mümkün olmayan organ kaybı var burada. Şey geldi aklıma, hani hırçın çocuklar oyuncak bebeklerini alır, kollarını, bacaklarını, kafalarını koparırlar. İnanılmaz, muazzam bir zarar. Peki biz bu zararın karşısında ne kazanıyoruz? İddia edilen şey ne? Ruhsal sıkıntıların iyileşmesi. Şimdi bir noktalı virgül koyalım. Ya bireyde ruhsal sıkıntı varsa müdahale ruhsal alana olur. Niye bedensel alana müdahale ediyoruz? Psikolojik sorun varsa bunun tedavisi psikoterapidir. Değil mi? Öyle olmalıdır. Hocam o kadar güzel söylediniz ki bir insanda ruhsal bir problem varsa o zaman o bölgeye müdahale edilmedi. Bedeninde neden müdahale ediliyor? Evet, şimdi bunu niye söyledim? Benzer taleplerle gelen başka hastalıklar var. O hastalıklarda da öyle yapılıyor çünkü. Bu arada benim bu söylediğim şeyi çok ünlü bir psikiyatri profesörü söyleyecek. İsmini vereceğim onu. Yani burada psikoterapi yapılmalı diye. Kim olduğunu söyleyeceğim. Anlamlı çünkü o. Likantropi diye bir hastalık var mesela. Birey kendini kuş, kedi, kurt veya herhangi bir hayvan cinsinden görüyor. Diyor ki benim kolumu kesin, kanat takın diyor buraya. Evet, geçenlerde likantropi. Sosyal medyada Gördüm. Evet. Biz bunu tamam, hiçbir doktor evet senin kolunu keselim, kanat takalım diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Bunu bu sanrısını tedavi ediyor. Transablaizm diye bir hastalık var. Bak, trans aynı kök. Transablaizm. Beden bütünlük deniyor buna. Bu hastalar kollarını ve bacaklarını kestirmek istiyorlar. Kol ve bacakları fazlalık görüyor. Kol ve bacakların kesilince bütün hale geldiğini düşünüyor. Kesiyor muyuz bunları? Kol ve bacaklarını? Kesmiyoruz. Niye? Aynı talep. Hatta daha bilinen bir şey anoreksi. Anoreksiya nervoza, yani kilo nedeniyle yeme içme bozukluğu yaşanıyor ya. Burada doktorlar bu hastalara şöyle diyor mu? Evet, sen gel hemen senin yağlarını bir alayım. Ya da mideni kesip hemen alayım diyor mu? Yoksa anoreksi için ruhsal tedavi mi yapıyor? Tabii ki öyle. Ruhsal tedavi. Peki niye burada bu yöntem var da benim penisimi kes, testisimi kes diyen birine tamam haklısın keselim diyor. Burada sakatlık burada değil mi? Bir. Şimdi gelelim ideolojik. İşte ne olduğunu artık o ortalığı kendiliğinden çıkacak. Şimdi neydi?
Evet. Biz bu bireylere inanılmaz derecede telafisi mümkün olmayan zararlar verdik, değil mi? Verdiniz. Biz buna ne fayda sağladık ki bu zararlardan daha fazla fayda elde etmiş olalım? İddia edilen neydi? Ruhsal sağlıkta iyileşme. Peki ruhsal sağlıkta iyileşme oluyor mu? Kısaca ve net şey yapayım. Hayır. İntihar oranları artıyor. Ruhsal sağlıkta sadece tek intihar değil, bunun ölçümlenmiş şeyleri var. Hı hı. Şimdi kanıtları vereceğim. Hayır. Ruhsal sağlıkta iyileşme olduğunu gösteren tıbbi literatürde bizim kesin kanıt değeri taşır dediğimiz bir kanıt yok. Bir tane bile örnek yok. Şimdi bunu yok da şimdi bu biraz böyle çok iddialı bir cümle olarak algılanacaktır. Açmamız lazım. Bunu Zeki Bayraktar olarak ben mi söylüyorum? Hayır. Şimdi bakın. Bu ameliyatları dünyada popülerize eden merkez John Hopkins Hastanesi'dir Amerika'da. Hı hı. John Hopkins Üniversitesi'nin hastanesinde 1970'li yıllarda bu ameliyatlar yapılmaya başlandı. Oradan popülerize oldu. John Hopkins Üniversitesi Transseksüel Tıp Departmanı'na bölüm başkanı seçilen Profesör McHugh, az önce adını almadan söylediğim psikiyatri profesörü 1975'te buraya bölüm başkanı oluyor. Yani bu hastaları ameliyata yönlendiren, takip eden ve yönlendiren departmanın başı. Şimdi bu isim çıkıyor, diyor ki bu işte bir terslik var. Biz bu hastalara gönderiyoruz, ruhsal sıkıntıları var diye ameliyata yönlendiriyoruz ama bu hastalarda o yani iyileşmiyor diyor. Bu düşüncelerdeyken bu ameliyatı yapan cerrahlardan biri de geliyor, diyor ki ya diyor siz bize gönderiyorsunuz bu hastaları. Biz sabahın şafağıyla beraber kalkıp elimizde neşterle sapasağlam organları kestiriyorsunuz. Evet. Bunun ne anlama geldiğini siz anlamıyor musunuz? Ama siz psikiyatristler bunu anlamazsınız diyor. Yani sapasağlam organı kesmenin ne olduğunu. Ama umarım şu garibim, şu kurbana, şu zavallıya bizim yaptığımız bu ameliyat bir fayda sağlasın madem yapıyor. Diyor ki bu iş böyle olmaz. Bizim bunu bir takip etmemiz, bir çalışma yapmamız lazım. Ekibine talimat veriyor. Bu konuda bir çalışma yapalım diyor. 100 transseksüeli alıyorlar, ikiye bölüyorlar. 50'sini ameliyat grubuna, 50'sini de takip grubuna alıyorlar. Bakalım diyor bu ameliyat ettiğimizdeki ruhsal iyileşme takip grubuna kıyasla daha mı iyi olacak? Bu çalışmayı yapıyorlar ve 1979'da bu çalışmayı yayınlıyorlar. Hiçbir somut şey yok diyor, farklılık yok diyor. Ve bu adam bu departmanı kapatıyor. 70'te kuruldu, 79'da kapandı. Transseksüel tıp departmanını kapatıyor. Bunu yapan kim? Psikiyatri profesörü McHugh. 40 yıldır bu departmanda çalıştı. Bunun 26 yılını bu departmanın bölüm başkanı olarak geçirdi. Ve 2011 yılında bu adam hala yaşıyor. 2011 yılında bir makale yazdı. Biz bu ameliyatın diyor iddia edildiği gibi ruhsal sağlığı iyileştirmediğini o yıllarda gösterdik ve bu departmanı kapattık. Ama bizim çabalarımız yeterli olmadı. O günden bugüne kadar transseksüellerin sayısında da bu ameliyatların sayısında da arttı diyor. Bunu söyleyen kim? McHugh. Şimdi ben size birkaç tane daha delil göstereceğim. 1979'du değil mi? Sonraki yıllarda ne oldu diye merak edilebilir. 2004 yılında bu konuda yine kapsamlı bir analiz yapılıyor. Bir fayda olmadığı tespit ediliyor. 2014 yılında İngiltere Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Otoritesi bu ameliyatlarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlatıyor. Yani ruhsal sağlığa katkı veriyor mu diye çıkan sonuç yok ve çok önemli bir rapor 2016 yılında Başkan Obama bu ameliyatların sigorta kapsamına alınmasını talep ederek oradaki sigorta Medicare ve Medicaid merkezlerinden bir talep oluşturuyor. Oranın sigortalar merkezi öyle diyelim. Bizim Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Amerika'daki versiyonu. Diyor ki benim bu ameliyatları kapsama alabilmem için bu ameliyatların somut bir katkı sağladığını görmem lazım. Yani iyileştirici etkisini o görmem lazım. Onun için benim bu kapsamlı bir incelemeye tabi tutmam lazım diyor. Bir akademik heyet oluşturuyor ve bu akademik heyet çok kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bu rapor internetten ulaşılabilir. Kitabınızda da var. Bu kitabımda var onunla ama yeni versiyonlarını ekleyeceğim o şeylere. Yeni olmayan yeni literatürler var. 510 çalışmaya atıf yapıyor. 110 sayfalık bir rapor Ağustos 2016'da final raporunu açıklıyor. Ve ne diyor? Bakın oranın cümlelerini naklediyorum. Diyor ki
Biz bu konudaki ilgili bütün çalışmaları inceledik. Çalışmaların büyük çoğunluğu kalitesiz ve yeterli kanıt üretebilecek yetkinlikten yoksundu. Metodolojik sorunları vardı. Çoğu olumlu sonuç bildiriyor ama bunların hiçbiri kanıt değerinde olan, yani kaliteli çalışma değil. Ya boylamsal olmayan çalışma var, ya kontrol grubu yok, ya ameliyat öncesi ve sonrası testleri içermiyor vesaire vesaire. Bize bu konuda kanıt sağlayabilecek 6 çalışma vardı. Hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası ruhsal durumu ölçen ve bu 6 çalışmanın 4'ü hem iyi tasarlanmış hem iyi yürütülmüştü. Yani neticede bu konuda bize kanıt sunabilecek 4 çalışma var. İyi planlanmış ve iyi yürütülmüş. Sonuca gitmiş yani. Ve bu çalışmalar da ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası psikometrik ölçümlerde anlamlı bir farklılık göstermiyor. Ben bu talebi kabul edemem diyor. Ve kapsama girmiyor. Ne demek bu? Bu ameliyatlar ruhsal sağlığa katkı yaptığına dair bir kanıt yok ortada. Evet. Bunu ben mi söylüyorum? Siz söylemiyorsunuz hocam. Bitti mi? Bitti mi? Devam edelim. Bitmedi. O zaman 2016'ydı. 2016'dan 8 yıl geçti denebilir. 2017'de bir çalışma daha çıkıyor. Akademik çalışma. Ameliyattan önce, ameliyattan 1 yıl sonra, ameliyattan 3 yıl sonra ve ameliyattan 5 yıl sonra ruhsal sağlık da dahil yaşam kalitesiyle ilgili 5 önemli alan inceleniyor. Yani ruhsal sağlık, fiziksel hareketlilik, memnuniyet, şu bu falan filan. Sonuç ne? Sonuç ameliyattan 1 yıl sonra çok hafif bir kıpırdanma var gibi gözüküyor. 3. ve 5. yılda ameliyattan önceki durumdan daha kötü. 2017 yılındaki şey. Şimdi bu tabii özellikle o Obama raporu diye biliniyor. Az önce o rapor ve bu çalışmalar o ameliyat şeyinde çok ciddi bir mevzi kaybı oldu. O raporda deniyor ya, biz bu inceledik, bir kanıt yok. Ama sonraki yıllarda bir kanıt çıkarsa o kanıta da dikkat ederiz diye bir şey var. Şimdi bu cümleye atıfla ampirik kanıt ortaya çıkarmaya çalıştılar. Yani biz bir yeni çalışma yaptık. Bizim yaptığımız çalışmada somut katkı var. Deneysel katkıları. İsveç'ten bir çalışma ama Amerikan Psikiyatri dergisinde yayınlanıyor. 2020 yılında yayınlanıyor. Ve çalışma ilk çıktığı zaman diyor ki bu çalışma şu ana kadar toplum bazlı olarak, popülasyon bazlı yapılan ilk çalışmadır. Bu konuda bizim bu çalışmamız kesin kanıt üretmektedir, üretir cinstendir, şudur budur diye çok sükseli bir şeyle giriyor. Ve sonuçta ruhsal sağlıkta iyileşme olduğu iddiasıyla bitiriyor şeyi. Fakat çalışma yayınlanır yayınlanmaz öyle ciddi eleştiri aldı, öyle bir metodolojik hatalar yaptı ki özetle çalışma tekrar bir daha değerlendirmeye tabi düzeltme yayınladılar. Ve ne oldu biliyor musunuz? O iyileştiriyor dedikleri çalışmanın tam tersi olduğu, aslında iyileştiremediği, bilakis durumun daha da kötüleştirdiğini ilan ettiler 2020'de. Yani ameliyat olan transseksüeller, ameliyat olmayan transseksüellere göre daha çok antidepresan, daha çok anksiyete giderici ilaç kullanıyor ve daha çok intihar ediyorlar. Evet. 2020'de bu Amerikan Psikiyatri dergisinde yayınlanan bu dergide. Burada şöyle anlamlı bir şey var. Bunu özellikle vurguluyorum. Amerikan Psikiyatri dergisi gibi o psikiyatrinin en baba dergisidir. Evet. Yayınlanan bir makalede böyle bir analitik hatanın yapılması mümkün değildir. Biz akademik yayın yapan biriyiz. Niye mümkün değildir? Oraya çalışma gönderen yazarların böyle bir hata yapması mümkün değil. Diyelim ki onlar akademik hırsa kapıldılar, bu hatayı yaptılar. Hakemlerin bu hataları görmemesi mümkün değildir olağan koşullarda. Ama bu hata oldu. Nasıl izah edeceğiz? Bunun tek bir izahı olabilir. Siz yeter ki transseksüel cerrahiyi övün. İncelemeden yayınlanıyor. Bu bunu gösteriyor. Anlatabildim mi? Çok. Burası çok önemli bir şey. Gençleri özellikle bilimsel şeyle kandırıyorlar. Bilim denilen şey işte budur. Evet. Yani böyle bir dergide böyle bir hatanın yapılmış olması imkansızdır. Bunun da sonuçta bir sebebi var hocam. Evet. Sonuçta bu Allah'tan gayrı yapılan bir şey de değil. Her zaman her şey onların istediği gibi gitmeyecek. Sonuçta ellerin ayaklarına bir şekilde dolanacak. Buna benzer şeylere bir örnek daha vereyim.
o benim o İtalya'da bahsettiğim yayından farklı bir eleştiri yayınım daha kabul edildi ve yayınlanıyor. Amerikan Plastik Cerrahi Dergisi'nde. Hatta bugün onun geldi, yayın aşamasına girdi diye. Hayırlı olsun. Bakın orada da ne var? Çıkmışlar, transseksüel ameliyat geçiren 40 yıllık tarihi yaparak 95 tane hasta tespit etmişler. 40 yıllık takip sürecini ilan ediyoruz diye ameliyat olan transseksüellerin 40 yıllık sonucu çıkıyor. Peki ilan et. Ne diyor? Sonuçlar olumlu diyor. İçeriye giriyorsun. 96 tane hasta tespit etmişler. 96. Bu hastaların 40 küsürü erkekten kadınaydı. Şu geriye kalan kadından erkek, şu bu falan filan filan. Çalışma yaptın, çalışmada sonuca nasıl vardın? Biz bu 96'sına soru gönderdik, anket gönderdik. Bu 96'nın sadece 15 tanesi bunlara cevap vermiş. O 15 tanesinin sonucunu ilan ediyor. Sonuçlar önemli. Peki geriye kalan 81 nerede? 96'nın 96'sının cevap vermesi beklenmez. Ama bu tür şeylerde cevap oranı %75-80'dir. Yani en az bir 80 tanesi. 96'dan 15 hasta. Bu %15'e tekabül ediyor. Oransal olarak da çok düşük. İstatistiksel olarak veri veremezsin. 15 vaka reel olarak da düşük. İstatistiksel bir anlamı yok. Böyle bir çalışma mı olur? Yani bunu akademik dille söyleyerek eleştiri yazısı yazdım. Kabul edildi, yayınlanıyor şimdi o da. Biz şunu biliyoruz. O geriye cevap vermeyen hastaların önemli bir bölümü hayatlarından memnun olmadığı, küs oldukları için cevap vermiyorlar. Çünkü ilgili araştırmalar bize bunu gösteriyor. Kuhn diye bir otorite var Bu hastalar ne kadar sorun yaşarlarsa esasında bu sorun, ürogenital sorunu bildirme konusunda çok çekimser davranıyorlar. Çünkü bu ameliyat olmak için çok mücadele ettiler ya, sorun yaşayınca utanıyorlar bildirmeye. Büyük olasılıkla onlar memnun değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, toparlayalım. Bu transseksüel ameliyatlar hastayı ömür boyu kısır yapıyor, anne baba olma şansını bitiriyor, organ kaybı yaşıyor, cinsel işlevi bitiriyor önemli olan da, işeme işlevini önemli olan da sakatlıyor. İnanılmaz büyük bir biyolojik hasar veriyor ama iddia edilen ruhsal sağlıkta da iyileşmeyi gerçekleşmiyor. O zaman biz bu ameliyatı niçin yapıyoruz? Bu bizim tıbbın önce zarar verme şeklindeki kadim ilkesinin ihlal edilmesidir. O İtalya'daki hep çok bahsettim ya, bu şeyleri anlattıklarımı kanıtlarıyla anlatıyorum ve orayı şöyle bitiriyorum. Size bir torpil yapayım ve onu açıklayayım, son paragrafımı. O yazıda diyorum ki, ben bu ameliyatları yapma ehliyetine sahip olan bir ürolog olarak bu ameliyatları etik bulmuyorum ve yapmıyorum. Bunun tıbbın önce zarar verme şeklindeki kadim ilkesinin ihlal edilmesi anlamına geldiğini düşünüyorum ve tıp tarihindeki en büyük iatrojenik hasardır diyorum. Iatrojenik hasar, sağlık personeli tarafından oluşturulan zarar demektir. Bu bir iatrojenik hasardır ve sistematik olarak oluşturulan bir iatrojenik hasar. Yani farkında olmadan, biz elimizde olmadan zarar verebiliriz tek tük. Ama burada öyle tek tük değil. Sistematik olarak veriliyor burada. Sistematik. Sonucunu bildiğimiz halde yapılıyor. Ve ben inanıyorum ki bu antik çağlarda ruhsal hastalıklar, psikiyatrik hastalıkların beyne doluşan cinler tarafından yapıldığına inanılır ve o dönemde kafatası delinirdi. Buna kranyal trepanasyon işlemi deniyor. Kafatası delinir ki cinler kaçabilsinler diye bir tedavi yöntemi uygulanıyordu. Ben inanıyorum ki biz bugünkü hekimler nasıl antik çağlardaki bu kranyal trepanasyonu biraz üzüntü ve istihza ile anıyoruz, gelecekteki hekimler de bu transseksüel cerrahiyi böyle anacaklar ve diyecekler ki inanılması güç ama 21. yüzyıldaki doktorlar transseksüellerdeki ruhsal sorunları sakatlayıcı ameliyatlarla tedavi etmeye çalışıyorlardı diyecekler diye bitiriyorum. Dolayısıyla ben bu ameliyatları, yani transseksüel cerrahi operasyonları cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak değil, cinsiyeti iptal eden ameliyat ve bireyi ürogenital olarak sakatlayan ameliyat olarak görüyorum. Evet, alt başlıkta kullanıyoruz
Ve az önce atıf yaptığım McHugh'un de güzel bir betimlemesini alarak şöyle tamamlıyorum. McHugh diyor ki biz bu ameliyata yönlendirdiğimiz hastaları bu ameliyatlarla biz bu bireylerin ruhsal sıkıntılarını tedavi etmiyoruz. Ruhsal sıkıntılarıyla işbirliği yapıyoruz diyor. Çok önemli bir niteleme. Ben de şöyle tanımlıyorum. Bu ameliyatlarla transseksüellerin ruhsal sorunlarını tedavi etmiyoruz. Bu ruhsal sorunlarıyla işbirliği yaparak bu bireyleri kurban ediyoruz. Kurban ediyorsunuz. Evet. Bu ameliyat olan transseksüelleri ben tıbbın kurbanları olarak niteliyorum. Çok doğru. İşin en kötü tarafı, en acı tarafı kendilerine bu bilgilerin verilmemesi olması. Evet, şunu da söyleyelim. Verilse ve kabul etse o zaman iradesini kullandı diyeceğiz. Şunu da söyleyelim. Transseksüellerin gerçekten çok yoğun ruhsal sorunları var ve bu sorunlar nedeniyle yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu kesin. Transseksüellerin kesinlikle yardıma ihtiyaçları var. Benim söylediğim şey nedir? Bu yaptığımız şeyle biz onlara yardım etmiyoruz. Biz onları tedavi etmiyoruz. Onları kurban ediyoruz. Bu ayırt edilsin. Çok Şimdi güzel. ben o sosyal medyada görüntülerini de yayınladığım hastalarıma sordum. Onlar geliyorlar işte bana şimdi dua ediyorlar. Bu sıkıntıdan bizi kurtarmaya çalıştın, kısmen kurtardın vesaire. Her gün 5 bez kullanıyordu. Benim yaptığım müdahaleyle 2 beze düştü. O kadar katkı sağlayabildim. Allah razı olsun deyip duruyor. Şimdi onlara ikisine de ayrı ayrı tarih sordum. Dedim ki ben sizi ameliyat eden doktorlar ve o çevreler tarafından transfobik ilan edildim. Transfobik ne demek? Translara zarar veren, transların aleyhinde konuşan, düşünen. Dedim size bu ameliyatı yapan doktorlar mı transfobik yoksa ben mi? Yani ben size bu ameliyat olmadan gelseniz bu ameliyatı olmayın diye ikna etmeye çalışırdım. Oldunuz. Size bu zararı kim verdi? Bu ameliyatı yapanlar. Ama o doktorlar ve bunu tavsiye eden doktorlar transfobik olmuyor. Ama size bu ameliyatı olmayın diye sonuçlarını önceden bu zararları anlatan, olduğunuz zaman da bu zararları gidermeye çalışan doktor olarak ben transfobik oluyorum. Bunu kitabınızda sık sık vurgulamışsınız hocam. Bu çok önemli. Yani asıl transfobik onlar diyorsunuz. Evet. Homoseksüel lobi için de söylüyorum. Evet. Hatta nasıl bir başlık kullanıyordum orada? Homofobik homoseksüeller. Evet. Yani niye bunu söylüyorum? Burada şey şu, eşcinseller için de, transseksüeller için de geçerli. Önemli bir bilgiyi unuttuk. Bu transseksüellere bu müthiş zarar veriliyor dedik değil mi? Evet. Ama zarar ondan ibaret değildi ki. Ortalama ömürleri 25-28 yıl kısalıyor. Bunu nereden biliyoruz? Danimarka kohortu var elimizde. Danimarka'da ameliyat edilen transseksüellerin tamamı takip ediliyor. Danimarka'da ortalama yaşam beklentisi, ömür yani erkeklerde 78, kadınlarda 82 olmasına rağmen ameliyat olan transseksüellerde ortalama ölüm yaşı 53,5. Yani 25-28 yıl ömür kısalıyor. Niye kısalıyor? Bunun nedenlerini de biliyoruz. Çünkü bunlar hormon kullanıyorlar yaşam boyunca. Testosteron veya östrojen, karşıt cinsiyete, geçmek istedikleri cinsiyetin hormonu. Bu hormonların çok ciddi yan etkileri var. Biz bilirsiniz yani bu hormonlarda doğum kontrol hapı için düşük dozlarda kullanıldığı zaman bile çok inanılmaz yan etkileri nedeniyle uyarma yapıyoruz. Bunlar yüksek dozda kullanılıyor. Başta kalp damar hastalıkları olmak üzere. Ölümcül kalp damar akciğer hastalıkları, kanserler, psikiyatrik nedenli zaten şeyler var. İntihar oranları yüksek. Neticede psikiyatrik ve somatik hastalıklar nedeniyle ölüm oranı kat be kat yüksektir bu hastalarda. Yine İsveç kohortu var. Bu konuda yapılmış en uzun çalışmadır. 1970'li yıllardan beri ameliyat edilen transseksüeller intihar oranı 19 kat yüksek topluma göre. Ölüm oranı 5 kat. Şu oran şu kadar kat, bu oran bu kadar. Bunlar dolayısıyla maalesef inanılmaz derecede şey var. Ben bu konuda yaptığım sunumların sonunda bir slide gösteriyorum. O slide internetten yaptığım kolajla, hani karikatür gibi, ben karikatür çizme yeteneğim yok ama internetten kolajla şöyle bir karikatür yaptım. O karikatürü şöyle anlatayım.
Aslında bu transseksüeller konusunda yaşanan, psikologlarla cerrahlar arasında yaşanan bu iatrojenik hasar döngüsünü şöyle özetleyebiliriz. Günümüzde ne gerçekleşiyor? Psikologlar geliyorlar, bize diyorlar ki, biz hani cerrahlar, ben o ameliyatı yapmıyorum ama meseleyi anlatmak için. Diyorlar ki, sayın meslektaşım, bu gencin psikolojisi bozuk. Ben bu gencin bozuk olan psikolojisini düzeltemiyorum. Sen bu genci al, bunun biyolojisini de boz. Biz de tamam diyoruz, alıyoruz. Eyvallah. Ve biyolojisini bozuyoruz. Döngü böyle. Bozuk olan psikolojiyi düzeltemiyoruz, biyolojisini bozuyoruz. Sağlam olanlarını bozuyoruz. İşin özeti bu maalesef. Benim bu söylediklerimin tamamı bilimsel literatürde yayınlanmış çalışmaları kaynak göstererek söylenmiş şeylerdir. Her sayfanın altında en az birkaç tane kaynak var. 1500-1800 civarında burada kaynak var. Onu zaten şimdi tıbbi literatüre dönüştürdüğümüz zaman hakem değerlendirmesinde de geçmiş bir yayın olacak ve inşallah bu yayınlarla biz yeni bir alan açmaya çalışıyoruz. Bu yayınlarımız bu alanı açar mı? Bunu başarabilir mi? Yoksa aynen olduğu gibi devam eder mi? Onu bize zaman gösterecek ama biz elimizden geleni yapmış olalım. Gerisi artık bizi aşar. Çalışmalarınız o kadar kıymetli ki çünkü bu 2 belki 3 derstir konuştuğumuz konu tamamen masum çocuklarla ilgili. Yani yeni doğmuş bir masum bebek nasıl yok edilir aslında biz konuştuk. Evet. Kendilerinin bir suçlarının olduğunu görmedik biz bu aşamaya gelene kadar hocam. Bu hani işin tabii, aslı yani şöyle farklı bir tartışmayı açıyor belki. Şöyle burada bu bilimsel şeyin son noktasında belki şöyle bir tartışmayı başlatmak gerekir. Bu başka müstakil bir program konusu. Şimdi eğer eşcinsellik ve transseksüellik dediğimiz bu şey temelde büyük oranda cinsiyet kimlik karmaşasına dayalı ise, cinsiyet kimlik karmaşası da erken çocukluk döneminden itibaren hatalı ebeveyn davranışları, akran etkileşimleri ile şekilleniyorsa, burada bireyin sorumluluğu, eşcinsel veya transseksüel bireyin sorumluluğu nedir? Tıbbi bilgilerle Kur'an'ı yan yana getirdiğim zaman eşcinselleri 3 gruba ayırabiliyoruz. Birincisi masum eşcinseller. Bir anne çocuğunun eşcinsel olduğunu öğreniyor. Bana çok sert bir ifadeyle ya beni kabul edeceksin ya da ben bu evden gideceğim. Hayır, eşcinsellik ve transseksüellik genetik bir durum değildir. Bunu net. Unutalım. Bu çok net zaten bilimsel olarak kanıtlanmış. Din algısında ilk akla gelen nedir? Allah onlara lanet etmiştir. Evet. Zaten onların işi bitmiştir. Bu yanlış bir algıdır. Orada bunun genetik olduğunu öğreniyor ve kendisi de aslında sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Lut kavminin helak olmasının nedeni biseksüel olmaları, azgın olmaları, eşkıyalık yapmaları, sadece eşcinsellik olmaları değildi yani. LGBT bireyle değil, LGBT aktivitesiyle mücadele edilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Profesör Doktor Zeki Bayraktar'ın konuk olduğu Ev Dersleri programı gelecek hafta devam edecektir. Hem bugünümüzü hem geleceğimizi ilgilendiren bu önemli programı yakınlarınızla paylaşmanızı rica ederiz. Daha fazlası için Ev Dersleri YouTube kanalımıza davetlisiniz.